Bugün Fallout oyunlarındaki en iyi şehri seçiyoruz. Diamond City'nin hareketli pazarı mı yoksa New Vegas'ın ışıltılı stripi mi? Bugün Fallout oyunlarındaki şehirleri karşılaştırıp en iyi şehri seçeceğiz. Bu arada spoiler uyarısı. Bu video Fallout 3, Fallout New Vegas ve Fallout 4 oyunlarından spoiler içerebilir. Eğer oyunları henüz oynamadıysanız oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın ve videoya başlayalım. Vault 101'den çıktığımızda ufukta devasa metal duvarlarla çevrili bir şehir görüyoruz. Burası Megaton. Ama sıradan bir şehir değil. Ortasında patlamamış bir atom bombası var. Ve bu bombanın etrafına bir şehir inşa etmişler. Megaton eski savaş öncesi uçakların hurdalarıyla inşa edilmiş büyük metal duvarlarla korunuyor. Bu parçalar Megaton'un kurucuları tarafından yıllar önce bir araya getirilmiş. Amaçları şehri çorak topraklardaki yaratıklardan, mutantlardan ve radyoaktif fırtınalardan korumak. Başarılı da olmuşlar. Şehir nüfus bakımından Rivet City'den sonra geliyor. Megaton 4 atom çocuğuna ev sahipliği yapıyor. Peki atom çocukları kim mi? Onlar bombaya tapan bir grup değişik. Bombayı kutsal sayıyorlar ve onun bir gün aydınlanarak patlayacağını düşünüyorlar. Bu atom çocukları aslında bir noktada haklı. Çünkü buradaki atom bombasını patlatabiliyoruz. Eğer yolunuz Moriarty Bar'a düşerse Mr. Burke adında gizemli bir adam ile tanışıyorsunuz. Kendisi Tenpenny adında zengin bir adam için çalışıyor. Tenpenny bize Megaton'u havaya uçurma teklifi yapıyor. Eğer kabul edersek bombayı patlatıp şehri yok edebiliyoruz. Tabii başka bir seçeneğimiz daha var. Mr. Burke'ü Şerif Sims'e haber verip Megaton'u kurtarabiliyoruz. Ama eğer Mr. Burke'e ihanet edersek adam Şerif Sims'i vuruyor. Ama yine bunu tahmin edeceğini tahmin etmiştim deyip Şerif'i kurtarabiliyoruz. Başkent çorak topraklarında bir şehir düşünün. Ama sıradan bir şehir değil. Paslanmış, devasa bir uçak gemisinden bozma bir şehir. Burası Rivet City. Fallout 3'teki en büyük ve en güvenli yerleşim yeri. Buranın organize bir yönetimi var. Bilim insanları burada teknoloji geliştirmek için çalışıyor. Yani burası çorak toprakların kaotik ortamından birazcık daha farklı. Biraz da buranın tarihinden bahsedelim. Savaş öncesinde bu uçak gemisi Amerikan donanmasına aitti. Üzerinde savaş uçakları vardı. Deniz suyunu içilebilir hale getiren sistemler vardı. Ama büyük savaştan sonra terk edildi. Zamanla alt katlarının Mylord bastı ve insanlar burayı unuttu. 2237 yılında eski donanım araştırma NC2'sünden bilim insanları burayı keşfetti. Gemiyi temizleyip burada bir bilim üssü kurdular. Ama zamanla buraya siviller de gelmeye başladı ve bir şehir oluştu. 2239'da resmi olarak Rivet City kuruldu. Biraz da bu geminin içinden bahsedelim. Geminin üst güvertesinde bir otel var. Vera Weatherly'den 120 kapağa bir oda kiralayabiliyoruz. Ayrıca geminin üst katlarında hala savaş uçakları duruyor. Bunlar Operation Anchorage DLC'sinde gördüğümüz jetler. Şimdi gelelim New Vegas oyununa. New Vegas'a adım attığımızda gözümüzü açtığımız ilk yer Good Springs. Ya da eğer oyunu Türkçe oynadıysanız namı diğer Güzel Bağırlar. Küçük, huzurlu bir kasaba. Ama huzurları çok uzun sürmüyor. Good Spring, Moa ve çorak topraklarındaki en eski yerleşim yerlerinden biri. Kasaba adını buradaki su kaynağından alıyor. Ve bu kaynak sayesinde hayatta kalıyor. Zamanında NCR buraya bir maden kasabası kurmuş. Ama günümüzde burası sadece birkaç çiftçi, tüccar ve maceraperestin yaşadığı fazla dikkat çekmeyen bir yer haline gelmiş. Kasabanın en önemli yerleri madenci meyhanesi, Good Springs marketi ve doktorun evi. Burada yaşayanlar genelde kendi işinde gücünde insanlar. Çiftçilik yapıyorlar. Bigorner adı verilen devasa mutant koyunları yetiştiriyorlar ve az da olsa ticaretle falan uğraşıyorlar. Ama kasabanın kuzeyinde terk edilmiş bir benzin istasyonu var. Bu benzin istasyonunda saklanan bu adam ise Good Springs'in başına büyük bir bela açıyor. Peki bu adamın açtığı büyük bela ne? NCR hapishanesinden kaçan mahkumlar, yani Powder Gangs ya da namı diğer barut ekibi kasabaya göz dikmiş durumda. Çetenin liderlerinden Joe Cobb, Ringo adında bir tüccarı öldürmek için Good Springs'e geliyor. Ama Ringo terk edilmiş benzin istasyonuna saklanıyor ve kasaba halkı da olaya karışmak istemiyor. Peki bu olayı neden anlatıyorum? Çünkü burada iki seçeneğimiz var. 1. Good Springs halkını toplayıp kasabayı barut ekibine karşı savunabiliriz. Ya da Joe Cobb'a yardım edip kasabayı barut ekibine verebiliriz. Yani seçim tamamen bize kalmış. Ama ne yaparsak yapalım Good Springs eskisi kadar huzurlu olmuyor. Good Springs'ten çıkıp Moave'nin güneyine doğru ilerlediğimizde yolumuz Prime'e düşüyor. Bir zamanlar fakirlerin Vegas'ı olarak bilinen bu kasaba şimdilerde tamamen kaos içinde. NCR hapishanesinden kaçan mahkumlar buraları ele geçirmiş ve kasabanın kontrolünü almış. Savaş öncesinde Prim, Las Vegas'a gidenlerin yol üstünde durup bir mola verdiği küçük bir tatil kasabası gibi bir yerdi. Turistlerin parasını almak için iki büyük kumarhanesi vardı. Vicky and Vance ile Bison Steve Hotel. Nükleer felaketten sonra Prim, hayatta kalan az sayıda insanla bir topluluk haline geldi. NCR buralara ulaştığında kasaba, Moave Outpost'a yakın olması sayesinde ticaret yollarının kritik noktalarından biri oldu. Burada bir şerif düzeni sağlıyordu ve kasaba fakirlerin Vegas'ı olarak anılmaya devam etti. Ancak bu huzur yine uzun sürmedi. 2281 yılında NCR hapishanesinde bir isyan çıktı. Barut ekibi ve diğer mahkumlar serbest kalınca kaçan mahkumlardan bir grup Prime'e saldırdı. Şerif ve eşi uykularında öldürüldü. Yardımcı şerif Beagle ise Bison Steve Otel'e hapsedildi. Mahkumlar kasabanın kontrolünü ele geçirdi. Ticareti durdurdu ve gelen geçeni soyup öldürmeye başladı. Kasaba halkı son çare olarak
olarak Weekend Vance Casino'ya sığındı. Silahları ve yiyecekleri vardı ama sayıları azdı. Bu yüzden mahkumlara saldırmak gibi bir şansları yoktu. Ensir ise kasabanın doğu girişine bir kamp kurarak mahkumların daha da güneye yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Fakat kasabanın kontrolünü yeniden almak için yeterli asker gönderemiyorlardı. Kasabada bir de Mavi Express ofisi var. Burası çalıştığımız kargo şirketinin bir şubesi. İşinde bizim de işimize yarayacak çok önemli bir şey var. EDE isimli bozuk bir robot. Onu tamir edebilirsek yolculuğumuz boyunca bize eşlik eden güçlü bir arkadaşımız oluyor. Vegas'a giden yolda Highway 95'ın kenarında ne 95 ama 95 Highway 95'in kenarında küçük bir kasaba. Novak. Adını girişindeki yıpranmış otel tabelasından alıyor. No vacancy yani boş yer yok anlamına gelen yazının yılların etkisiyle birkaç harfi düşmüş ve geriye sadece Novak kalmış. Kasabanın en dikkat çekici yanı devasa dinozor maskotu olan Dinka the Trex. Eskiden burası yoldan geçenlerin benzin aldığı bir dinlenme noktasıydı. Büyük savaştan sonra hayatta kalanlar burayı yeniden inşa etti ve bir şekilde ayakta tutmayı başardı. Şimdilerde ise Novak Disc Golf saldırısına uğramadan New Vegas'a gitmek için en güvenli nokta. New Vegas Strip'in devasa duvarlarının dışında yer alan Freeside, Moave'nin en kaotik bölgelerinden biri. Burası Strip'e gelmek isteyenler için tek geçiş noktası ve savaş öncesi dünyasından kalan harap sokaklardan oluşuyor. Burada düzeni sağlayacak ne NCR ordusu ne de Mr. Rose'un robotları var. Freeside tamamen kendi kurallarına göre işleyen bir bölge. Savaş öncesinde bu bölge Vegas'ın bir parçasıydı. Strip henüz devasa duvarlarla çevrilmemişti ve buradaki eski oteller ve dükkanlar Vegas'a gelenlerin ilk uğradığı yerlerden biriydi. Ancak nükleer felaketin ardından Strip, Mr. House'un kontrolüne geçince dış bölgeler tamamen sahipsiz kaldı. Freeside'da düzeni sağlayan en büyük çete The Kings isimli çete. Eski bir tiyatro binasında yönetiliyor. Strip'e girmek istiyorsak yüksek bir giriş ücreti ödemek zorundayız. Ya da Mikentrafs'tan sahte bir kimlik yaptırarak içeri sızabiliyoruz. Mava çölünün ortasında çorak toprakların ve harap olmuş şehirlerin arasında parlayan New Vegas Strip, nükleer felaketin bile yok edemediği bir yer. Strip sadece Moave'nin en lüks ve zengin bölgesi değil. Aynı zamanda Mr. Rose'un yaşadığı yer. Çoğu kasabada elektrik bile bulamazken buradaki neon ışıklar hiç sönmüyor. Strip'in bugünkü haline gelmesini sağlayan kişi Robert Edwin House. Savaş öncesinde Las Vegas'ın en zengin adamlarından biriydi. Bir gün büyük bir savaş çıkacağını önceden tahmin etti ve bu felakete karşı önlem aldı. Uzun menzilli lazer taretler ve savunma füzeleri sayesinde Las Vegas'ın büyük bir kısmını nükleer yıkımdan korumayı başardı. Yine de bazı füzeler savunma sistemlerindeki yazılım hataları yüzünden hedeflerini vurdu ve House sistem çökmelerini önlemeye çalışırken komaya girdi. Tam 200 yıl boyunca Strip harabeler arasında kaldı. Ancak House 2270'lerde tekrar uyanıp planını uygulamaya başladı. Vegas'ın kalıntıları arasında hayatta kalan çeteleri bir araya getirdi ve onları eski Vegas tarzında kumarhaneleri yönetmeye ikna etti. Böylece Omertas ve Beyaz Eldiven Sosyetesi oluştu. House bu çeteleri Strip'in kontrolüne alarak New Vegas'ı yani Yeni Vegas'ı inşa etti. Muavenin geri kalanı elektriksiz kalmışken Strip'in ışıl ışıl olması bir tesadüf değil. New Vegas gücünü Hoover Barajı'ndan alıyor. Mr. House, NCR ile yaptığı New Vegas anlaşması sayesinde barajdan sürekli enerji akışı sağlıyor. Strip'in çevresi devasa bir metal duvar ile çevrili ve sadece iki giriş noktası var. Freeside'deki ana kapı ve McCarran askeri üstüne bağlanan ray hattı. Strip'in tam ortasında yükselen Lucky 38 isimli devasa gökdelen House'un evi ve Strip'in beyni. Ancak burası halka açık bir kumarhane değil. Strip'in en eski ve en büyük yapılarından biri olmasına rağmen hiçbir müşteri buraya giremiyor. İçeride sadece Mr. Rose'un kendisi ve sadık Securiton ordusu bulunuyor. Kendini halka göstermiyor. Ama Strip'te her şey onun kontrolü altında. Strip'in girişinde Securitronlar güvenliği sağlıyorlar ve kurallara uymayanları anında etkisiz hale getiriyorlar. Şimdi gelelim Fallout 4 oyununa. Diamond City, Commonwealth'un en güvenli ve en büyük yerleşim yerlerinden biri. Eski bir beyzbol stadyumunun içine kurulan bir şehir. Diamond City, Commonwealth'un ticaret merkezi olarak görülüyor. Burada silah, zırh, yiyecek ve her türlü ekipmanı bulmak mümkün. Diamond City'deki en ilginç detaylardan biri de Power Noodles. Pazarın tam ortasında Rekron olan Takashi'nin işlettiği bu küçük noodle dükkanı halk arasında oldukça popüler. Ancak Takashi'nin tek bildiği şey Shoei Shigashaga demek. Nasıl söylendiğini bile bilmiyorum. Şöyle diyor tam olarak. Diamond City, Commonwealth'un en büyük yerleşim yerlerinden biri olsa da şehirde büyük bir korku hakim. Sentetikler. Enstitünün insanları kaçırıp onların yerine birebir kopyalarını koyduğu söylentileri yıllardır halkı tedirgin ediyordu. Halk da zaman zaman birinin sentetik olduğu iddiasıyla kavgalar çıkabiliyor. Bu korkunun kaynağı ise yıllar önce yaşanan 40 maske olayı. Bir gün Diamond City'ye gelen bir yabancı durduk yere insanlara saldırmaya başladı. Güvenlik güçleri onu etkisiz hale getirdiğinde cesedinin tamamen sentetik yani robot olduğu ortaya çıktı. İşte bu olay Diamond City'de sentetik korkusunu başlattı. Şehrin şu anki belediye başkanı McDonough sentetik korkusunu körükleyen isimlerden biri. Yıllar önce Ghoul'ları şehirden atarak gücü ele geçirmişti. Ancak halkın bir kısmı özellikle de Piper belediye başkanının hareketlerinden şüpheleniyor ve bu konuyu açığa çıkartmak istiyor. Eğer Piper'a yardım edip başkanı öldürürseniz onun bir sentetik olduğunu öğreniyorsunuz.
Boston'ın harabeleri arasında Diamond City'nin yönetim şeklini sevmeyenlerin yaşayabileceği bir yer var. Good Neighbor. Burası kanunların değil, sokak kanunlarının işlediği bir yer. Şehrin yöneticisi ise eski bir insan, yeni bir ghoul olan Hancock. Good Neighbor, Commonwealth'un en tehlikeli ama en özgür yerlerinden biri. Burada sosyal sınıflar yok. Büyük ideolojiler yok. Sadece hayatta kalma mücadelesi var. Good Neighbor sakinleri Diamond City ve özellikle belediye başkanı McDonough'yi hiç sevmez. McDonough'in kardeşi John bu haksızlığa karşı çıkarak Good Neighbor'a sığındı ve Hancock adını aldı. Aynı zamanda enstitüye karşı da büyük bir öfkeleri var. Sentetikleri burada da sevmezler. Fallout dünyasında hayatta kalabilmemiz için bir yere yerleşmemiş şart. Ama her şehir yaşamak için uygun değil. Megaton'da ev sahibi olmak istiyorsanız şehrin şerifi Lucas Sims'e yardımcı olup bombayı etkisiz hale getirmeniz lazım. Eğer bunu başarırsak bize bir ev veriyor. Küçük ama güvenli bir yer. Ama uğraşmak istemezsek Moriarty Bar'dan bir oda kiralayabiliyoruz. Rive City'de ev sahibi olabilmek için de Vera Weatherly'den 120 kapağa bir oda kiralayabiliyoruz. İçinde çok büyük lüksler yok ama en azından ev evdir. Novek'te kalıcı bir şekilde otel odası kiralayabiliyoruz. Ev olarak bakınca pek içinde bir şey yok. Küçük, dar bir oda. Ama Strip'e gitmek için güvenli bir rota üzerinde. Strip'te oyunda görebileceğiniz en güvenli ve en lüks evlerden birisi var. Mr. Rose için çalışmaya başladığınızda Lucky 38'in başkanlık suite'ini veriyor. Burayı sadece bir suite odası olarak düşünmeyin. Çünkü Lucky 38'e başka kimse giremediği için buradaki tüm odalar ve malzemeler bizim. Diamond City'de ise başkanın yanındaki sekreterinden alabileceğimiz bir ev var. Parayı verdiğimiz an bizim oluyor. İşini istediğimiz gibi dekore edebiliyoruz. En önemlisi şehrin içinde olduğumuz için güvenli. Peki en güvenli şehir hangisi? En güvenli şehir bence enstitü. Tamamen yer altında olduğu için dışarıdan saldırıya uğraması çok zor. Enstitüyü şehir olarak saymazsak güvenlik açısından ikinci sırada Rive City var. Kalın çelik duvarları ve denizin ortasında olması burayı Fallout için en korunaklı yeri yapıyor. Ama atmosfer olarak biraz fazla karanlık ve GTA 4'e benziyor. Üçüncü sırada Diamond City var. Duvarlara çevrili ve muhafızlarla korunuyor. Bir de Commonwealth'un en büyük ticaret merkezi. Eğer sıradan bir hayata en yakın şeyi istiyorsak burası en mantıklı seçenek. Bir de son olarak Strip var. Uzaktan bakınca Strip Diamond City'den daha güvenli gözüküyor. Çünkü burada insan güvenlikler yerine robot güvenlikler var. Ama işi bilen birkaç teknisyen bu robotların işini kolaylıkla bitirebilir. Sonuç olarak bu 3 oyun içindeki en iyi şehir bence New Vegas'taki Strip. Çünkü Mr. House ile işbirliği yapıp hem güvende olabiliyoruz hem de diğer şehirlerdeki gibi 2-3 tane teneke Brotherhood askerinin yok edebileceği bir yer değil. Çünkü robotlarla güvenlik sağlanıyor ve Platin Fish robotları daha zeki ve daha güçlü bir hale getiriyor. Az önce güvenlik iyi değil diyordun, ne oldu derseniz de aklıma Platin Fish'in robotlara yaptığı güncelleme daha yeni geldi. Strip sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda sunduğu diğer imkanlar açısından da diğer şehirlerden çok daha üstün. Şehir o kadar geniş ki sadece Strip'te bile keşfedebileceğiniz çok fazla görev ve gizem var. Strip, Fallout evreninde yaşanabilecek en canlı ve en çeşitli yer. Diamond City'de bu arada aslında Strip'teki çoğu özelliği karşılıyor ama robot güvenlikler yok. Eğer Strip'te bir tane Word to Word House'un kulesine çarpsa iş biter diyorsanız biraz haklı olabilirsiniz. Ama biraz düşününce de New Vegas'ın geçtiği yılda Moave'deki Brotherhood güçsüz olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Word to Word olamayacakları için ellerinde. Yani onu da yapamazlar. Sizce hangi şehir daha iyi? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ha bir de bakın bu videolar için diğer videolara göre daha da çok uğraşıyorum. Çünkü bilgileri wiki'den doğruluyorum. Sonra oyuna giriyorum, tekrar kendim doğruluyorum. Sonra tekrardan internetten doğruluyorum. Yani çok fazla çeklemem gerekiyor bütün bilgileri yanlış bilgi vermemek adına. Yine de yanlış bilgi varsa bu arada yorumlarda düzeltmeyi unutmayın. Fallout sever bir arkadaşınızla videoyu izletmeyi, bir arkadaşınıza Fallout'u sevdirip videoları izletmeyi unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.